Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın yeni videosu ile karşınızdayım. Videolarımla tarihe ve gizlenmiş sırlara birlikte ışık tutmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni diğer uygulamalardan da takip etmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bölüm 1. Elmanın ardındaki gerçek. Isaac Newton denilince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bir ağacın altında oturan, kafasına elma düştüğünde kütle çekimini keşfeden o akıllı fizikçi. Okullarda bize böyle anlatıldı. Newton, rasyonel, soğuk ve modern bilimin kurucusu olarak pazarlandı. Ancak Newton öldüğünde arkasında bıraktığı devasa sandıklar dolusu el yazması incelendiğinde bilim dünyası şoke oldu. Çünkü bu notların %90'ı fizik veya matematikle değil, simya, büyü, kutsal kitaplardaki gizli şifreler ve antik tapınakların mimarisiyle ilgiliydi. Newton, kendisini bir bilim insanından ziyade, Tanrı'nın evrene yerleştirdiği gizli kodları çözmekle görevlendirilmiş bir seçilmiş kişi olarak görüyordu. Hayatının yarısından fazlasını, Süleyman Mabedi'nin ölçülerinden kıyamet tarihini hesaplamaya adamıştı. Bugün, o rasyonel Newton maskesini indiriyoruz. Elmanın ardındaki karanlık dehanın, simya laboratuvarlarında cıva zehirlenmesi pahasına aradığı, felsefe taşını ve İncil'in satır aralarından çıkardığı o korkunç 2060 kehanetini konuşacağız. Hazır olun çünkü gerçek Newton, ders kitaplarındakinden çok daha karanlık. Bölüm 2. Simyacının gizli laboratuvarı. Newton'un yaşadığı dönemde simya yasaktı ve bunu yapmak ölümle cezalandırılabiliyordu. Bu yüzden Newton, çalışmalarını Jehu takma adıyla şifreli bir dille yürütüyordu. O maddelerin birbirine dönüşebileceğine, evrenin yaşayan bir organizma olduğuna ve metalleri altına çevirecek olan o efsanevi felsefe taşının aslında evrenin ruhu olduğuna inanıyordu. Laboratuvarında günlerce uyumadan, kurşunu altına çevirmek için değil, maddeyi kontrol eden o tanrısal gücü elde etmek için deneyler yapıyordu. Garip olan şu ki, kütle çekimi yasasını bile bu simya çalışmalarından ilham alarak bulmuştu. Maddelerin birbirini çekmesi fikri, o dönem için okült yani gizemli bir kuvvetti ve çağdaşları onu büyücülükle suçlamıştı. Newton için yerçekimi, sadece bir formül değil, evrenin her zerresinde var olan ilahi bir nefesti. Biz bugün onun formüllerini kullanıyoruz. Ama o formülleri bulmasını sağlayan o karanlık simya kazanlarını görmezden geliyoruz. Newton aslında son büyük büyücüydü ama biz onu ilk büyük bilim insanı sandık. Bölüm 3. Süleyman Mabedi ve Kozmik Mimari. Newton'un en büyük takıntılarından biri de Kudüs'teki Süleyman Mabedi'ydi. On binlerce sayfa not tutarak bu tapınağın mimari planlarını inceledi. Neden mi? Çünkü Newton, Süleyman Mabedi'nin bizzat Tanrı tarafından tasarlanmış bir evren haritası olduğuna inanıyordu. Ona göre tapınağın sütunlarının mesafesi, duvarların yüksekliği ve avlunun genişliği, Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerini ve dünyanın sonuna dair matematiksel kronolojiyi barındırıyordu. Newton, İbranice öğrendi ve antik metinleri orijinal dilinden okuyarak tapınağın şifrelerini çözmeye çalıştı. Bu tapınak bir bina değil, taştan bir denklemdir diyordu. Eğer tapınağın mimarisini tam olarak çözerse, Tanrı'nın evreni hangi kurallarla yönettiğini de anlayacaktı. Modern fizik kurallarını bulurken kullandığı o keskin zekayı, aslında bu ilahi mimariyi deşifre etmek için bir araç olarak kullanmıştı. Yani bizim evrensel çekim yasası dediğimiz şey, Newton için Süleyman'ın tapınağındaki bir sütunun matematiksel yansımasından başka bir şey değildi. Bölüm 4, 2060, Kıyametin Matematiksel Tarihi. İşte Newton'un en çok gizlenen ve duyduğunuzda vay be, dedirtecek o sarsıcı keşfi, kıyamet tarihi. Newton, Daniel kitabı ve Vahiy kitabı gibi kutsal metinlerdeki sembolleri matematiksel verilere dönüştürdü. Ona göre kutsal kitaplar, gelecekten haber veren birer tarih çizelgesiydi. Newton, yıllar süren hesaplamalar sonucunda dünyanın sonunun ne zaman geleceğine dair net bir tarih belirledi, 2060. Newton'a göre 2060 yılında dünya büyük bir felaketle sarsılacak, mevcut düzen yıkılacak ve ilahi bir krallık kurulacaktı. Bu tarihi, bir falcı gibi rastgele söylememişti, binlerce sayfalık karmaşık hesaplamalar,
astronomik döngüler ve kutsal metinlerin kronolojisi sonucunda buraya ulaşmıştı. İşin ürkütücü yanı ne biliyor musunuz? Bugün iklim krizinden yapay zekaya kadar dünyayı bekleyen büyük tehditlerin zirve noktasının 2060'lı yıllar olması, Newton'un 300 yıl önceden yaptığı bu hesabın üzerindeki gizemi daha da artırıyor. O, bir fizikçi olarak evrenin nasıl işlediğini buldu, bir simyacı olarak ise ne zaman duracağını. Bölüm 5. Darphane Müdürü ve Sahtecilerin Kabusu. Peki, bu kadar mistik ve içe kapanık bir adam nasıl oldu da İngiltere darphanesinin başına geçti? İşte Newton'un casusluk ve dedektiflik yönü burada devreye giriyor. Newton, darphane müdürü olduğunda sadece paralarla ilgilenmedi, Londra'nın karanlık yeraltı dünyasına sızdı. Kılık değiştirerek barlara, tefecilerin yanına gitti. Sahte para basan şebekeleri çökertmek için bir istihbarat ağı kurdu. O dönemde sahte para basmak vatana ihanet sayılıyordu. Newton, yakaladığı sahtecileri bizzat sorguluyor ve onları idama gönderiyordu. Dönemin en büyük sahtecisi William Chaloner ile girdiği o efsanevi zeka savaşı, bugün Sherlock Holmes hikayelerini gölgede bırakacak seviyededir. Newton, rasyonel zekasını bir silah gibi kullanarak İngiltere ekonomisini kurtardı. Ama bunu yaparken kullandığı yöntemler, bir bilim insanından ziyade acımasız bir sorgucu ve strateji ustasının yöntemleriydi. O, paranın içindeki metal oranını simya bilgisiyle şak diye anlıyordu. Sahteciler, Newton'un adını duyduğunda kaçacak yer arıyordu. Bölüm 6. Gerçek Newton'u tanıyor muyuz? Sir Isaac Newton, 1727'de öldüğünde arkasında sadece fizik kanunlarını değil, çözülmesi yüzyıllar alacak bir gizem bıraktı. El yazmaları 1930'larda açık artırmaya çıktığında, onları ünlü ekonomist John Maynard Keynes satın aldı. Notları okuduğunda tek bir cümle kurabildi: Newton, akıl çağının ilki değil, son büyücüsüydü. Biz bugün Newton'un bıraktığı rasyonel mirasla teknoloji üretiyoruz. Ama o teknolojinin köklerinde Süleyman Mabedi'nin gizemi, simya fırınlarının ateşi ve 2060 yılının karanlık gölgesi var. Newton, elmayı sadece yere düştüğü için değil, o elmanın içinde saklı olan o yasak bilgiyi aradığı için incelemişti. Belki de gerçek bilim, sadece gördüklerimizi formüle etmek değil, Newton gibi görünmeyenin peşinden gidecek cesareti göstermektir. Sizce Newton'un 2060 kehaneti sadece bir matematiksel yanılgı mı, yoksa tarihin en büyük zekası bizim henüz göremediğimiz bir sona doğru geri sayımı başlattı mı? Newton'un formülleri evreni anlatıyor olabilir ama notları bizim sonumuzu anlatıyor. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Tarih sadece geçmiş değildir, bugünü şekillendiren gizlenmiş bir aynadır. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan Velora Zira'yı takip et ve kanalıma abone ol. Çünkü burada unutturulanlar, sessiz kalmış gerçekler ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkar.